Videonun başlığı sizi şaşırtmasın. Dünyayı kurtaran adam filmiyle ilgili bir şey anlatmıyorum. Bu videoda anlatacaklarım dünyayı gerçekten kurtarmış biri hakkında. Tarih kitaplarında 26 Eylül 1983 günü için kayda değer pek bir olay yazmaz. O gün doğanlar sıradan bir günde doğduklarını, o gün ölenler eceliyle öldüklerini sanırlar. Güneş doğmuş, insanlar işlerine gitmiş, akşam haberlerinde rutin politik gerginlikler izlenmiştir. Oysa o gün insanlık tarihinin en uzun ve en karanlık gecesiydi. En uzun ve en karanlık gecesi tabiri bir tuhaf oldu. Şöyle diyebiliriz. O gün insanlık tarihinin en karanlık gecesi olabilirdi. Eğer şu an bu videoyu izleyebiliyorsanız, ekranlarınızın ışığı yüzünüze vuruyorsa ve dışarıda radyoaktif bir kış yerine kuş sesleri varsa, bunu o gece Moskova yakınlarında bir gizli sığınakta elindeki telefonun ahizesini sıkıca kavrayıp hayır deme cesaretini gösteren tek bir adama borçluyuz. Adı Stanislav Yevgrafovich Petrov. Rütbesi yarbay, görevi ise basit. Dünyanın sonunu başlatmak. Bugün size Hollywood filmlerindeki gibi dünyayı kas gücüyle kurtaran bir süper kahramanı değil, milyar dolarlık uyduların, süper bilgisayarların ve kusursuz olduğu iddia edilen algoritmaların yanıldığı bir anda sadece mantığına, sezgisine ve insani şüphesine güvenerek nükleer holokostu tek başına durduran bir subayın hikayesini anlatıyorum. En acısını da baştan söyleyeyim. Bu adam dünyayı kurtardığı için madalya falan almadı, kutlanmadı. O görev yerinde evrakları eksik doldurduğu için azarlandı ve sistemin ayıbını örtmek için tarihten silindi. Stanislav Petrov'un o geceki kararının ağırlığını anlamak için önce 1983 yılının politik ve siyasi atmosferine bir bakmak gerekiyor. Dönemin adına bile kıyametin eşiği demişler. 1983 Soğuk Savaş'ın en tehlikeli yılı. Küba füze krizinden bile daha kritik çünkü 1962'de liderler arasında bir diyalog hattı varken 1983'te iletişim tamamen kopmuştu. Amerikan Başkanı Ronald Reagan, Sovyetler Birliği'ni resmen Şeytan İmparatorluğu, Evil Empire ilan etmişti. Washington'ın stratejisi artık sadece çevreleme değil, Sovyetleri ekonomik ve teknolojik olarak çökertecek bir yıldız savaşları projesiyle kuşatmaktı. Avrupa'ya yerleştirilen Pershing 2 füzeleri denklemi kökünden değiştirmişti. Bu füzelerin Moskova'yı vurma süresi sadece 6 ile 8 dakika arasındaydı. Bu süre Sovyet askeri doktrininde karar verilemez zaman dilimi olarak tanımlanıyordu. Sovyet tarafında ise dümende eski KGB Başkanı Yuri Andropov vardı. Andropov'un paranoyası KGB tarihinin en kapsamlı istihbarat operasyonunu doğurdu. RYAN operasyonu. Açılımını şuraya bir yere yazıyorum. KGB ajanları Batı dünyasında şu belirtileri takip ediyordu. Kan bankalarındaki stok artışı, devlet binalarının ışıklarının gece yarısı yanması ve askeri üslerdeki hareketlilik. Sovyetler Batı'nın nükleer bir ilk vuruş yapacağına o kadar emindi ki her türlü anomalinin saldırı başlangıcı olarak kabul edilmesi emredilmişti. Şimdi burada işleri daha da kötüleştiren bir olay var ve bu Petrov'un nöbetinden sadece 3 hafta önce 1 Eylül 1983'te yaşanıyor. Sovyet hava savunma sistemleri rotasından sapan Güney Kore yolcu uçağı KAL-007'yi bir casus uçak sanarak vuruyor. Olayda 269 sivil hayatını kaybediyor. Dünya Sovyetleri barbarlıkla suçlarken Moskova bunun bir Amerikan provokasyonu olduğuna ve bir savaş bahanesi olarak kullanılacağına inanıyor. Ve işte kahramanımız Petrov nöbeti tam da böyle bir kaosun ortasında devralıyor. Tarih 26 Eylül 1983, yer Moskova'nın 100 kilometre güneyindeki gizli askeri üs Serpukov 15. Burası Sovyet erken uyarı sisteminin beyniydi, ismi de OKO yani göz. Petrov'un o gece savaştığı şey bir ordu değil, bir mühendislik mimarisiydi. OKO sistemi, Molniya yörüngesi denilen yüksek eliptik bir yörüngede hareket eden 9 adet USK uydusundan oluşuyordu. Bu uyduların tasarım amacı Amerika'nın kıtalar arası balistik füze sahalarını, özellikle de Montana'daki Malmstrom hava üssünü 24 saat gözetlemekti. Uyduların üzerinde füzelerin fırlatılma anındaki ısıyı tespit etmek için tasarlanmış son derece hassas kızılötesi sensörler bulunuyordu.
Teknik süreç şöyle işliyordu. Uydu bir ısı kaynağı tespit ettiğinde bu veriyi Serpukhov 15'teki M10 tipi süper bilgisayarlara gönderiyor. Bilgisayarlar bu veriyi şimşek, volkanik patlama gibi olaylardan ayırt etmek için bir dizi algoritmadan geçiriyordu. Eğer sistem saldırı sonucuna varırsa komuta merkezindeki devasa kırmızı panoda başlat uyarısı yanıyordu. Sovyet doktrini gereği başlat uyarısı yandığında nöbetçi subayın görevi durumu analiz etmek değil, derhal üst komutaya bildirmekti. Bu noktadan sonra karar nükleer çantayı taşıyan liderliğe geçiyordu. O gece nöbetçi Yarbay Stanislav Petrov'du ama aslında o gece orada olması bile bir tesadüf. Normalde nöbetçi olan subay hastalandığı için sistemin analisti olan, yani makinenin nasıl çalıştığını ve nerede hata yapabileceğini bilen Petrov onun yerine görevlendirilmişti. Bu belki de insanlık tarihinin en kritik personel değişikliği. Gece yarısını 14 dakika geçe sığınaktaki sessizlik saniyede birkaç kez tekrarlanan metalik siren sesiyle bozuldu. Ana kontrol panelinin üstündeki devasa kırmızı panoda yanıp sönen kelime sizce neydi? Başlat. Bilgisayar ekranında veri akışı başladı. Güvenilirlik seviyesi en yüksek. Sistem Amerika Birleşik Devletleri'nden, Montana'dan bir adet füze fırlatıldığını rapor ediyordu. Petrov önündeki haritada Montana'dan fırlayan bir noktanın saniyeler içinde atmosfere yükselişini izliyordu. Petrov'un sadece 15 saniyesi vardı. Protokol açıktı, üst komutayı ara ve saldırıyı teyit et. Ancak Petrov bir askerden önce bir mühendisti ve kendine şu soruyu sordu. Neden sadece bir füze? Eğer Amerika Sovyetleri yok etmek istiyorsa neden misilleme gelmeden önce binlerce füze fırlatmak yerine tek bir tane yollasın? Bu askeri strateji açısından tam bir saçmalıktı. Petrov telefonun ahizesini kaldırdı ve komuta merkezini arayıp dedi ki yanlış alarm, bilgisayar hatası. Ancak kabus daha yeni başlıyordu. Sirenler tekrar çalmaya başladı. İkinci füze, sonra üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bilgisayar ekranında veri akışı, füze saldırısı, güvenilirlik maksimum. Sığınaktaki 200 kişilik personel ayağa kalkmış Yarbay Petrov'a bakıyordu. Ekrana göre 5 nükleer başlıklı füze Pasifik üzerinde süzülerek Moskova'ya doğru ilerliyordu. İşte o an Petrov hayatının en ağır ikilemiyle baş başa kaldı. Birinci senaryo, eğer sistem haklıysa ve Petrov bu bir hatadır diyerek sessiz kalırsa sadece 20 dakika sonra nükleer başlıklar Moskova'ya düşecek, ailesi, iş arkadaşları ve milyonlarca insan yok olacaktı. Ve Petrov tarihe vatanını koruyamayan bir hain olarak geçecekti. Tabii hayatta kalırsa. İkinci senaryo, eğer sistem yanılıyorsa ve Petrov saldırı var raporu verirse ki 5 füze ikazı bunun düşük bir ihtimal de olsa teknik olarak mümkün kılıyordu. Bu rapor derhal Kremlin'e ulaşacak, paranoya içindeki Sovyet liderliği nükleer çantayı açacak ve binlerce füzeyi Amerika'ya fırlatacaktı. Sonuç hiç yoktan başlayacak ve belki de insanlığın sonunu getirecek bir 3. Dünya Savaşı. Petrov yer radarı operatörlerini aradı. Uydular füzeleri fırlatma anında görürdü, radarlarsa ufuk çizgisini aştıklarında. Operatörler ekranlarının temiz olduğunu, hiçbir cisim görmediklerini bildirdiler. Ancak bu da kesin bir kanıt değildi ve füzeler yer radarlarının menziline girerse karşı saldırı için çok geç kalınmış olacaktı. Petrov hayatının kumarını oynadı. Telefona sarıldı ve bir kez daha karşı tarafa dedi ki yanlış alarm, bilgisayar hatası. Tamam, Petrov oynadığı bu kumarı kazandı ama ne olmuştu? Milyar dolarlık Oko sistemi neden durup dururken 5 tane Amerikan füzesi uydurmuştu? Olaydan sonra yapılan incelemede hatanın sebebi ortaya çıktığında Sovyet mühendisler büyük bir şok yaşadı. Bu ne bir sabotaj ne de bir yazılım hatasıydı. Sebep fizik yasaları ve astronomiydi. O gece sonbahar ekinoksuna çok yakın bir tarihti. Güneş, Oko uydusu ve Amerikan füzeleri uzayda nadir görülen bir geometrik hizalamaya girmişti. Güneş ışınları yüksek irtifadaki bulutların üstüne tam yansıma yapacak bir açıyla vuruyordu. Bu bulutlardan yansıyan ışık uydunun kızılötesi sensörlerine doğrudan ulaştı. Sistemin yazılımı bulutlardan yansıyan bu yoğun güneş ışığını bir füze motorunun çıkardığı ısı imzasıyla eşleştirdi.
Sistemin 5 füze görmesinin sebebi ise bulut tabakasındaki farklı yoğunluk noktalarıydı. Mühendisler Molniya yörüngesindeki uyduların ekinoks döneminde bu tür bir ayna etkisi yaşayabileceğini teknik olarak öngörememişlerdi. Yani özetle algoritma güneşin parlaklığını bir nükleer saldırı olarak etiketlemişti. Petrov'un ilk başta sorduğu neden sadece bir füze sorusu aslında doğanın kaosuyla askeri mantığın çatışması gibi ve iyi ki de çatışmış. Peki dünyayı kurtaran bir adama ne yaparsınız? Olası bir 3. Dünya Savaşı'nı önlemiş, milyonlarca insan hayatını ona borçlu. Ne yapmak lazım? Tebrik, ödüller, madalyalar. Sovyetler Birliği'nde sistemin hatasını ortaya çıkaran birini ödüllendiremezsiniz. Petrov'un haklı olması demek, devletin en prestijli savunma sisteminin kusurlu olduğunu kabul etmek demekti. Generaller kendi hatalarını örtmek için Petrov'da kusur aramaya başladılar. Soruşturma komisyonu Petrov'un o geceki başarısını hiçe sayarak teknik bir ayrıntıya takıldı. Logbook yani kayıt defteri. Petrov o kriz anında sirenler çalarken ve elinde telefonla dünyayı kurtarmaya çalışırken o ana dair resmi evrakları doldurmayı unutmuştu. Bu bürokratik ihmal generallere istedikleri fırsatı verdi. Ödüllendirmeyi geçtim, Petrov'a resmen kınama cezası verdiler. Eğer Petrov'un haklılığı ortaya çıksa, OKO sistemini tasarlayan akademisyenler ve o milyarlarca rublelik bütçeyi onaylayan üst düzey subaylar koltuklarından olacaktı. Petrov sessizce ordudan uzaklaştırıldı. Erken emekli edildi. Karısı bile yıllarca kocasının o gece ne yaptığını bilemedi. Adam dünyayı kurtardı ama Moskova'nın banliyösünde döküntü bir dairede sefalet içinde yaşamaya başladı. Petrov'un hikayesi ancak 1990'ların sonunda General Yuri Votintsev'in anılarını yayınlamasıyla gün yüzüne çıktı. Dünya 1983'te kıyametin kıyısından dönüldüğünü o zaman öğrendi. Batı medyası Petrov'u bulduğunda karşılarında kahramanlıktan bahseden bir asker değil, yorgun bir mühendis vardı. Petrov kendisine dünyayı kurtaran adam denildiğinde hep şu cevabı verdi. Ben kahraman değildim, sadece doğru zamanda, doğru yerde olan bir teknisyendim. Benim yerimde sivil eğitim almamış, katı disiplinle yetişmiş bir asker olsaydı, muhtemelen protokolü uygular ve düğmeye basardı. Ben makinelere asla tam olarak güvenmemeyi öğrenmiştim. Stanislav Petrov 2017 yılında hayata veda ettiğinde ardında otonom sistemlere karşı bir uyarı bıraktı. Bugün yapay zekanın füzeleri, dronları ve nükleer sistemleri yönetmeye başladığı bir çağda yaşıyoruz. İnsan hatasını sıfıra indirmek için her şeyi algoritmalara devrediyoruz. Ancak Petrov'un hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Makineler hesaplar ama muhakeme yapamazlar. En azından şu an için. Algoritmalar kuralları bilir ama istisnaları anlayamazlar. En azından şimdilik. 26 Eylül 1983 gecesi insanlık kendi hatası yüzünden yok olacaktı. Bizi kurtaran şey teknolojik bir güncelleme değil, bir insanın şüphe duyma kapasitesiydi. Gerçek kahramanlık bazen size emredilen şeyi yapmamaktır. Ben Ozan Cansever, vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.